Oo Yağız, hoş geldin. Hocam nasılsınız? İyiyim bro. Sen nasılsın? Teşekkürler. Rahat geldin mi? Çok rahat geldim. Ayrıca çok güzel bir yermiş. Öyle mi? Çok teşekkürler. Doğanın içinde. Biraz ihtiyaç var artık, böyle kaçalım İstanbul'dan dedim. Ben de açıkçası biraz da onun için geldim. Aynen. Diyebilirim. Bugün de bir de daha öncesinde sürekli ben sizi çalıştırıyordum klinikte. Hadi böyle şöyle. Bugün de dedim ben artık size hizmet edeyim. Ben çalışayım. Ateştir, çaydır falan böyle. Hatta mikrofon görevi de bende olsun artık bugün. Seni hazırlayalım çekime. Alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Umarım beğeniyorsundur benim hazırlıklarımı diyelim. Her zaman beğeniyorum. Teşekkürler. Orada ateşi yakmışsınız. Ateştir, çaydır birkaç şeyi hazırladım. Dedim öncesinde biraz acıkırız, atıştırırız. Çekim uzun sürecek. Çekimden sonra da güzel bir yemek yeriz dedim. Biraz zaman geçiririz, stratejileri konuşuruz falan filan. Yağız'cığım seni böyle alalım, biraz oturtalım, dinlendirelim, istirahat et. Ben de karşına geçeyim. Sizler detayların tadını çıkarırken bizler de Yağız'la biraz ısınalım, bir şeyler içelim, bir şeyler atıştıralım ve bugünkü çekim stratejimizi konuşalım istedik. Evet, bugünkü konuşma hızım diğer klinik çekimlerine göre biraz daha yavaş olacak. Çünkü karavandayız, İstanbul'un temposundan uzaktayız. Bugün hayatı biraz yavaşlatmak istiyoruz. Biraz daha böyle hayatı tatmak istiyoruz düşük hızda. Görüşürüz. Evet, Yağız'la bir strateji belirledik. Yarım saatlik bir yoğun bir tartışma oldu. Hem Yağız Beylerin ajanstan gelen tecrübeleri hem de bizim klinik içi muhabbetlerle beraber bir ortak noktada buluştuk. Çekim planımızı yaptık. Birazdan böyle çat çekeceğiz diye umut ediyorum. Yağız'cığım, burayı beğendin mi? Nasıl? Öncelikle çok beğendim. Çok. Özellikle iş stresinden sonra böyle bir ortamda bulunmak, uzun zamandır iş yüzünden tatil yapamamamdan dolayı da açıkçası iyi geldi. İyi oldu. Ben de bunu sizler için planladım aslında. Hani hem sizler için hem benim için. Ekran başında sizler ajans ekibi olaraktan kurguda, çekimde, meta reklamlarında çok zaman geçiriyorsunuz. Hadi sizi biraz ekrandan uzaklaştıralım, biraz doğada birlikte zaman geçirelim, biraz güzel zaman geçirelim, o kötü enerjiyi atalım, biraz bir pozitif bir şey oluşsun, biraz hava alın, oksijenlenin diye planlamıştım bunu. Umarım iyi gelir. Bana da iyi geldi. Sürekli klinik içinde çekimlerdense dış mekan bende de böyle bir ferahlık hissi uyandırdı. Hatta daha iyi ve mutlu hissediyorum. Devamında neler yapacağız, neler edeceğiz? Bunları sen de soracaksındır muhtemelen de. Benim birkaç dönüşüm vardı hani sosyal medya ajansımızla ilgili. Daha çok kez bana sordunuz hani böyle hocam nasıl gidiyoruz? İyi miyiz diye. Süreçten memnun muyuz? Evet, bunu çok sordunuz. Ben de sürekli ısrarla böyle iyi gidiyoruz gerçekten. Ama bizim klinik tarafında hani bizi tabii internet ya da altyapı tarafını çok bilmiyoruz. Hani çok hakim değiliz. Biz hasta tedavi etmeyi biliyoruz. Belki klinik içi yönetimleri biliyoruz ama dijital alanda gerçekten bunlar sizin alanınız. Ben açıkçası sizlerin analizini daha çok merak ediyorum. Ama benim kendimce nezdimde çok iyi gittiğimizi, hani bunu hem işler anlamında olsun hem dijital büyüme anlamında olsun iyi görünüyor ama böyle senden bir duymak isterim açıkçası. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 3 ayda birlikte çalışıyoruz. Benim aslında kafamdaki şey biraz da sektörde yapılmayanları yapmak. Dolayısıyla burada bugün böyle bir çekime katılmam, birlikte böyle bir aksiyon almamız vesaire bunların hep bir işareti. Açıkçası bu ortamda böyle bir çekim yapabiliyor olmak, birazdan konuşacağımız, daha da detaylandıracağımız şeyleri başka bir alanda, başka bir lokasyonda konuşabiliyor olmak, estetik sektörüyle alakalı
veya işte medikal alanla alakalı bazı şeyleri sadece klinik ortamında değil, Değil. Böyle doğada daha rahat Gerçekten öyle. sohbet edebilerek açıkçası konuşabilmek belki insanlara daha iyi gelir. Aslında sizin de iş stresinden uzaklaşıp, Aynen. benim de iş stresinden uzaklaşıp böyle doğal bir ortamda konuşabilmemiz belki sektöre yeni bir soluk getirir Katılıyorum. anlamında. Bize Biraz iyi- daha rahatlatıcı. Bize iyi geliyorsa insanlara da iyi gelecektir diye düşünüyorum yani. Bizdeki böyle güzel bir pozitif enerji oldu. Bu arada şeyle ilgili de hani sizlerle sadece sosyal medya yönetiminde değil, yani bildiğin gibi YouTube kanalında ve şeyde de internet sitesi çalışmalarında da devam ediyoruz. Orada da çok güzel işler geliyor gerçekten. Hani daha her şey bitmedi, daha yeni yeni yapılıyor. Ama başladığımız bugünden yana sürekli böyle büyüme ivmesinin ileri doğru gitmesi beni çok mutlu ediyor. O yüzden de ederiz. hatta bu mutluluğun geri dönüşü olarak da artık ben bu ekibi bir ailem olarak gördüğüm için sizleri bugün buraya davet ettim. Birlikte ya gerçekten güzel işler yapacağız gibi duruyor. Burada da bu bağı kurmak çok kıymetli olacak. Aslında burada ekip olarak bir şeyleri yapıyoruz ve kamera arkasındaki ekibimiz de bu Evet, konuda bize bu soğukta gerçekten. destek verdiği için öncelikle çok teşekkür ederim. Belki biraz siz de bir şeyler söylemek istersiniz bu konuda. Özellikle yönetmenimiz Ali Mert. Şöyle elbette ki şimdi ben görünmüyorum ama sesim izleyicide var. Sosyal medya, ajans ve klinik, hekim bunların bir araya gelmesi sadece klinik ortamında oluyor çoğunlukla. Evet. Ama şimdi Veysel Hocam bizi buraya davet etti. Burası bir karavan kamp alanı. Doğanın içinde bir yer ve her yerden izole bir halde. Yani daveti için de teşekkür ederiz. Rica Bize de ederim. iyi geldi. Ortam, Rica ederim. ateş başındayız. Semaver çay demledi, bize hazırlık yapmış. Mükemmel. İzleyicilerin de içine sineceğini düşünüyorum bunu. Hastalar gerçekten bizim hani yaşayan kanlı canlı etten bir insan olduğumuzu görmek istiyorlar. Ben sosyal medyanın buradaki gerekliliğinden biraz daha bahsedeceğim. Yaptığınız işin ne kadar kutsal olduğunu. Aslında bizi hani böyle bir Instagram'da bir robot gibi değil de hani bizi evet bu bir birey. Çünkü insan insana güvenir. İnsan robota, şuna falan çok fazla güven duymaz. Sizin yaptığınız şey de bizi etten kemikten göstermek. Bizlerin başarılı yani başarılarımız sadece değil, bizim yaşayan bir canlılık olduğumuzu, bizim bir aile olduğumuzu, eşimizin, çocuğumuzun olduğunu, işe gidip gelen, nefes alan, yemek yiyen bir birey olduğumuzu göstermeniz. Bunlar gerçekten her insana dokunan bir şey. Ben sosyal medya platformlarını hani sizin yaptığınız işi gerçekten çok kutsal buluyorum. Bizi dijital bir varlıktan somut bir varlık olarak somut bir varlığa dönüştürüyorsunuz. Bizi hastaların nezdinde, izleyenlerin nezdinde. Sizin Çok kıymetli. yaptığınız iş de bizim için öyle hocam. Aynı zamanda hastalar için de öyle bir şey. İnsanların, herkesin bir duygu durumu var ve bir beklentisi var. Yaptığınız iş, medikal işlemler, insanın görüntüsü, fizyolojik olarak yani atıyorum mesela yüz görünümüyle ilgili birçok işleminiz var. Birazdan bunlara da değineceğiz zaten. Kesinlikle. Endoskopik, lazerli işlemleri, vücutla ilgili yapılan birçok operasyonunuz var. Ameliyatsız özellikle yaptığınız tedaviler var. Yağız Bey birazdan Evet. konuyu ele alacaktır. Mesela, O zaman ufaktan kesinlikle bence endolazerin kesinlikle bugün Kullanım konuşulması alanlarından. gereken bir konu olduğunu düşünüyorum Evet, ki evet. bu konuda beklentim sizden de çok yüksek. Bu zamana kadar klinik içerisinde konuşamadığımız, sizin de hastaların evinde rahat bir ortamda çayını kahvesini alarak dinleyebileceği bir şekilde bu konuyu aydınlatmanızı istiyorum. Tabii ki Yağız Beyciğim, yani şöyle bahsedeyim. Endolazer gerçekten böyle gelişen teknolojilerle son dönemin en trend uygulamaları. Artık hani böyle medikal estetik alanı büyüdükçe, teknoloji ilerledikçe cerrahi biraz daha geriliyor. Ameliyatsız estetik yani medikal estetik dediğimiz alan büyümeye devam ediyor. Çok kısa bir zaman sonra bence cerrahinin kullanım alanları çok daha kısıtlı hale gelecektir. Burada da endolazer yeni gelişen bir teknoloji. Endolazerdeki farklı enerji dalga boylarıyla biz hastalarda ameliyatsız liposuction, yağlı bölgelerde, biz endolazerde yağı hedefleriz. Özellikle yağlı bölgeyi hedefleriz. İlk hedefimiz odur. Yani hastanın şikayetçi olduğu böyle kalın, yağlı, kötü görünüm, göbekte, simitte, kolda, gıdıda, yüzde, yani yağ olan her bölgede, özellikle pubik bölgede, cinsel bölgede, birçok alanda yani yağ olan her yerde güvenle kullanabildiğimiz bir alan. Bunun çalışma mekanizmasından biraz bahsedeyim. Çalışma mekanizması açıkçası ısı ve enerji dalga boylarıyla çalışıyor. Hocam buraya girmeden önce şunu çok merak ediyorum. Tabii ki. Bu işlemi ameliyatla da, cerrahi işlemle de çok fazla görüyoruz Evet, yapıldığını. evet. Bunun arasındaki farkı önce anlatıp izleyenlerimize. Tabii ki, tabii daha ki. sonra bu konuya girersek bence çok daha aydınlatıcı olacak. Çünkü benim de çok merak ettiğim bir konu. Bunu hep ameliyatla gördük, Evet. cerrahi işlemle gördük. Fakat sizin buradaki farkınız ne? Ameliyatsız bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki. Yani şöyle, aslında ameliyatın da belli üstünlükleri var endolazere göre.
Ama endolazer'in de belli üstünlükleri var. Biraz bunlardan bahsedeyim. Bence de güzel bir soruydu. Teşekkürler. Hastalarımın da en çok sorduğu sorudur diyebilirim. Ameliyatsız denklemde, yani üstünlük anlamında endolazer'in üstünlüğünden bahsedersem, hani lokal anestezi altında hasta uyanık ve biz oradaki yağı çekmiyoruz. Yağı yani yakıyoruz. Ondan sonra vücudun kendi temizlemesine bırakıyoruz. Ameliyatta yağ genelde liposakşınla aynı zamanda alınır. Ama sadece liposakşın yapılan ameliyatlarda bir cilt sarkması gerçekleşir. Hani şöyle bahsedeyim biraz. Hani gıdıda yoğun bir gıdısı var olan bir hastayı böyle hayal edelim. Orada buradaki yağları aldığımız zaman buradaki gevşek bir geniş cilt dokusu ne olacak? Ya burada kötü bir görünme sahip olacak, böyle sallanacak bir böyle pelikan şeyi gibi. Ya da cerrah arkadaşlarımız bu görüntü oluşmasın diye de buradan bir cilt germe kesiyle beraber bir o bölgeyi uzaklaştırma olacak. O gerecektir. Hani bir yüz germe ameliyatı gibi bir ameliyat olacak. Onun da dezavantajı şu, şöyle bir burada Yara izi oluyor. yara izi oluyor. Endolazerde güzel bir şey var. Artık plastik cerrahlar da açıkçası kendi liposakşın ameliyatlarını endolazerle kombin etmeye başladılar. Çünkü o sıkılaşmayı sağlamak için. Bizlerde de şöyle ilk başta derin planda yüksek enerji dalga boyunda yağları eritiriz. Sonra yağ eritme işlemimiz bittikten sonra yüzeysel plana geçip daha farklı bir enerji dalga boyuyla cilt sıkılaşmasını sağlarız. Burada da şu örneği ben çok veriyorum. Hastalarım sorar, hocam nasıl cilt sıkılaşıyor falan diye. Burada bizim özellikle kullandığımız enerji ısı enerjisidir. Hani biz bir tavaya yazacağım. Tavaya bir yüksek ısınmış bir tavaya bir eti koyduğumuzda, bir bonfil eti koyduğumuzu düşünelim. Bir anda böyle Birazdan küçülmeye başlar. yapacağımız gibi. Evet, birazdan yapacağımız gibi küçülmeye başlar bir anda da. Yani ısının cilt üzerinde ya da şey üzerinde küçültücü etkisi. Çünkü biz orada bir hafif bir yakma, kontrollü bir yakmayla beraber orada bir sıkılaşma efekti sağlıyoruz. Bu da hastalar şöyle bir avantaj veriyor. Hem o bölgedeki yağlardan kurtulmuş oluyor. Hem de sarkık bir bölge görünümü oluşmasını engelliyor. Hem de ameliyatsız oluyor. Yani hasta bizden çıktıktan sonra bir sonraki gün ya da 2 gün sonra sosyal hayatına, iş hayatına dönebiliyor. Oldukça avantajlı oluyor. O yüzden de çok sık tercih edilmeye başlandı diyebilirim. Aslında bıçak altına yatmadan da Evet. bu işlemi çözebiliyoruz. Bunu Yani öğrenmiş olduk. en burada. önemli olarak hastaların da bize sorduğu, hocam ameliyat olmadan, bıçak altına yatmadan bu gıdıdan kurtulabiliyor muyuz? Bu göbekten, bu simitten kurtulabiliyor muyuz? Gerçekten artık son gelişen teknolojiyle beraber bunlar mümkün. Bu böyle bir öğle arası işleminde bile yapılabilecek kadar kolaylıkla değil mi hocam? Yani hani Diyebilirim ama endolazerde tabii ki biraz daha, yani bir günlük belki öğle arası değmesem bile en azından 1-2 gün bazen istirahat önerebiliyorum. Yani işlemsel anlamda, ağrısal anlamda işe dönebilir. Ama yüzde yaptığımız işlemlerde bir miktar ödem ve şişlik oluşabilir, morluk oluşabilir. Yani bunlar da çok kısa sürede geçiyor. Yani bazı işlemler için öğle arası diyebilirim Ali Mert'ciğim ama bu işlem çok öğle arası değil de 1-2 günlük istirahat isteyen bir işlem gibi diyebilirim. Ama bir cerrahi gibi de 2-3 haftalık, 4 haftalık bir dinlenme, nekaat süreci isteyen bir işlem değil. Hocam genel olarak gıdıdan, boyundan vesaire bahsettik ama örneğini de verdiğiniz gibi işte kol vesaire diğer hangi bölgelerde kullanabiliyoruz bunu? Güzel bir soru Yazcığım. Yani endolazer'in gerçekten kullanım alanı bütün vücut diyebilirim. O kadar yaygın bir kullanım alanı var. Özellikle yağlı doku ve sarkmış dokuları biz hedef alıyoruz. Hani hastamızın hangi bölgede ihtiyacı varsa orada kullanabiliriz. Hani en çok bilinenleri, hani en çok uygulananları şöyle diyelim. Yüzdeki kilolu yüz efekti, yüzdeki sarkmalarda zaten lifting etkisi. Gıdıdan zaten bahsettim. Hem yağ alma hem gıdı sıkılaştırma. Keza koldaki yağlanma veya bazen zayıflayan hastalarda sadece şey değil, kolda sarkmalar da görürüz. O sarkmalarda da sıkılaştırma efekti olarak kullanırız. Yani herhangi bir cerrahi işleme gerek Çoğu, kalmadan evet, koldaki sarkıklıkları vesaire bu işlemle giderebiliyoruz. Yüksek oranda giderebiliyoruz. Yani herhangi Süper. bir kesiye gerek kalmadan, özellikle şeyi gördünüz mü bilmiyorum da kolda mesela bu özellikle cilt sarkıklarının fazlasının alınmasında korkunç bir izi var, oluşur. Ameliyat Yara izi oluşur. Orada özellikle göbekte, yani çok tabii benim gibi belki yüksek göbekte değil de biraz ayva göbekli efektlerde çok daha güzel sonuç alır. Simit bölgesi, onun dışında bazen cinsel bölgede işte vajina üstündeki yağlı katman ya da peniste özellikle penis yağ gömülü oldukça penisin boyu kısa gözüküyor. Bazen penisin boyunu uzatması, yani uzun görünmesini, gerçek boyunu ortaya çıkarabilmek için de penisin etrafındaki yağları alırız. Bacak içindeki yağlar, diz bölgesinde birikmiş yağlar, bacak içindeki sarkmalar. Yani özet olarak gerçekten yağlı veya sarkmış olan her bölgede kullanılabilir diyebilirim. Bununla ilgili benim merak ettiğim bir şey var aslında. Kişisel bir soru. Çünkü çok fazla sosyal medyadan mesajları kontrol ettiğim için çok Evet. fazla soru geldiğini görüyorum. Daha önce bununla ilgili bir işlem yaptırmış, ameliyat olmuş kişilere bu işlemi yapabiliyor muyuz? Evet, bu güzel bir soru.
Yani şöyle yüz germe ameliyatları ya da diğer liposakşın ameliyatları da şöyle söyleyelim. Hani genelde yaşlılık devam ettiği için kalıcılıkları çok uzun olmayan, hani kalıcılıkları uzun aslında da kalıcılıkları doğal uzun 4-5 yıl diyelim. Ya da kilo aldı hasta diyelim falan. Bizim için herhangi bir kontraindikasyon, yani işleme engelli bir durum değildir daha önce ameliyat olmuş olmak. Güvenle uyguladığımız bir şeydir. Yani bizim için bir engel oluşturmaz, hastalar için de engel oluşturmaz. Aksine bazen başarısız cerrahilerden sonra da biz destek amaçlı kısa bir zaman sonra, ortalama 3-6 ay sonra ameliyattan endolazerle o bazen yetersiz kalmış cerrahi işlemi destekleyebiliyoruz. Buradan da sosyal medyadan bize çok fazla gelen bir soruyu cevaplamış olduk. Evet, çok teşekkürler. Bu arada sizler bizim mesajlar takip konusunda gerçekten iyisiniz. Teşekkür Hocam, ederiz. Benim de bir sorum olacak. Tabii ki. Bu konudan bağımsız size şunu soruyorum Veysel Hocama. Sizin aldığınız efekt olarak, hastalardan geri dönüş olarak bir sürü işlem var ama en çok etkilendiğiniz, yapmayı sevdiğiniz, etkisini sevdiğiniz işlem kendi özelinizde. Sizin sevdiğiniz işlem ne hocam? Yani ben şunu yapınca Ali Mert'ciğim güzel efekt alıyorum. Ali Mert'cim, hepsi evladım gibi. Yani bütün işlemler hepsi evladım gibi diyebilirim. Yani birini birbirinden ayırmak çok zor. Endolazeri özellikle, endolazer özelinde konuşacak olursam sevdiğim bir işlem. Yani hastaları gerçekten cerrahisiz yüz germe, cerrahisiz liposakşın ve sonuçlarıyla da gerçekten güzel yüz güldüren sonuçlar aldığımız için. Sıkılaşmış ve gerilmiş yüz hattını ameliyat olmadan başarma hissi hem hasta için hem tabii ki sizin için evet, etkili. oldukça tatmin edici hasta için de. Yani hastalar işte endolazerdeki sonuçları biz tabii ki 2-3 ay sonra görüyoruz. Çok hızlı bir değişim beklemiyoruz. Ama hastalarımdan böyle işlem sonunda 3 ay sonrasında bu teşekkür almak oldukça tatmin edici. Ve hastalardan şu şoku da, bu böyle gerçekten ameliyatsız böyle bir şey olabiliyor muymuş? Yaparken bu kadar emin değildim ama sonucu görünce hocam elinize sağlık cümlesi benim için çok böyle kıymetli bir cümle. Bir de hocam çok özür dilerim. İnsanlar bir işlem yaptırdığında sonucu anında bekliyor ya. Evet. Böyle bir insan psikoloji var. Yaptırdı ama ne zaman olacak, ne zaman olacak? Yani burada 3 ay süreyi mesela birçok kişi belki de bilmiyordur. Evet, Size evet. yanınıza gelenlerden de belki onlar için de bir şey söyleyebilirsiniz. Böyle bir sihirli çubuk yok. Yok. Şimdi şöyle, biz buradaki espri de şu, hani cerrahide liposakşın yapılır. Yani ondan sonra yağlar emilir. Zaten liposakşın demek yağın çekilmesi, çıkarılması demek anlamında. Bizde de hani o kadar büyük bir cerrahi işlem olmasın, hasta çok fazla ağrı çekmesin diye hani ameliyatsız olarak o yağları çıkarmıyoruz. Ama biz o yağlarda, çoğu hastamız bilmez bunu, yağlar da canlı bir hücredir. Biz ısıyla o hücreyi parçaladığımızda aslında yağ hücresini öldürüyoruz. Orada sadece artık yağ kalıntıları kalıyor. Hani yaşayan bir canlı yağ hücresi kalmıyor. Ondan sonra zaten vücudun kendi bağışıklık sistemlerimizin temizlemesine bırakıyoruz. Orada çünkü vücudumuzda herhangi bir ölü hücre olunca bağışıklık hücrelerimiz gelir, orayı temizler. Orayı temizler. Burun inceltmede de bu mantıkla yaparım ben. Orayı temizledikçe o yağlar alınıyor. Aslında 3 aylık değişim biraz da o yüzden. Hani oranın temizlenme süresi diyelim. Ben aslında ilk seansımda, hani ilk işlemimde, zaten endolazer tek seanstır. Hani ben işlem sırasında oradaki bütün hücreleri öldürüyorum aslında. Kontrollü bir hücre ölümü, yağ hücrelerini parçalama. Ondan sonrası vücudun orayı temizleme süresi. Kimisinde 3 ay, kimisinde 1,5 ay. Yani bu kişiden kişiye göre değişebiliyor. Hızlı bir efekte alabiliyoruz bazen. Evet, ilk konuyu bitirdik. Şimdi ikinci konuya geçeceğiz. Bu arada dış mekan, bugün hava biraz soğuk. Yağız'ı da biraz üşüttük sanırım. Ne yapacağız? Biraz ateşi harlamam lazım. Ekip üşüyor, ekip ısıtmam lazım. Çay da biraz soğumaya başladı. Çayı ısıtalım. Ateşe biraz odun atalım. Ekip hastalanmasın. Yok bro ya, hallettim zaten hemen hemen her şeyi. Hocam, öncelikle şununla başlamak istiyorum. Instagram'da konuşamıyoruz ama burası biraz daha uygun bir ortam diye düşünüyorum bunun için. Penis konusunu birazcık daha hastalarımız da anlaması açısından biraz detaylandıralım isterim. Penis konusu gerçekten bir tabu. Yani toplumsal olarak da bir tabu. Sosyal medyada da aslında bir tabu olarak geçiyor herhalde. Öyle anladık. Gelen mesajlardan dolayı. Aynen öyle. Evet, detaylı konuşmak gerekiyor. Çünkü birçok hastamız, daha doğrusu bu konu bizim toplumumuzda çok fazla bilinmeyen, yani yanlış bilinen ve konuşulmaya utanılan bir konu gerçekten. Sağlık denklemine bahsediyoruz ama bir cinsel içerik uyarılarıyla karşı karşıya kalıyoruz ya da hastalarımız konuşmaya utanıyor. Hekimlerimiz bazen doğru anlatmaya çekiniyor, ban yememek adına. Sahte hesaplardan çok fazla mesaj geliyor. Geliyor. Arkadaşın adına sorular geliyor. Kesinlikle. Falan. Biraz açalım, evet, bence de bunu açma zamanı geldi. Aslında hatta bugün bu dış çekimi de biraz rahat ortamda yapmak için
sizler planladınız Kesinlikle. aslında. YouTube bunun için çok uygun bir platform bu açıdan. O yüzden biraz daha hastalarımızı rahatlatmak adına sizden biraz daha detaylı bilgiler istiyoruz. Evet. Burada gerçekten şöyle, penis dolgusu daha öncesinden hani çok fazla bilinen bir işlem değildi. Yani ameliyatsız penis kalınlaştırma. Yani şöyle, mutluluk çubuğu biliniyordu. Mutluluk çubuğu dediğimiz denklem, hani bu artık yaşlanır ya da kronik hastalıklarla beraber ereksiyon kaybı olan hani insanlarda artık bir protezle. Bu bir cerrahi işlem değil mi Cerrahi hocam? işlemdi. Onlar cerrahi işlemdi. Sonra daha öncesinde pratikte böyle onunla beraber bazen mutluluk çubuğuyla beraber olmaz ama hani penis uzatma ameliyatlarıyla beraber yağ dolgular denendi. Yağ dolguların kalıcılığı bir tık zayıf olduğu için ve şekil bozukluğu çok sık yaptığı için artık yavaş yavaş kalınlaştırma işlemi hyaluronik asit dolgularla, yani bizim bu dudakta kullandığımız, göz altında kullandığımız, hani kadınlara kullandığımız o dolguların bir tık daha sert hali, penise daha uyarlanmış, cinsel bölge ruhsatlı olan dolgularla uygulanmaya başladı. Artık yavaş yavaş da yaygınlaşmaya başladı. Hani sizler de gelen mesajlardan takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Artık ilgi çeken bir konu. Çünkü erkekler de bu konuda bilinçlenmeye başladı. Hani estetik sadece daha önce çoğunlukla kadınlara hizmet ediyordu. Ama artık yavaş yavaş erkeklere de hizmet etmeye başladı. Buradaki sizlerin, ajansların ya da bizlerin anlatımları da bu bilgiyi yayıyor. Bence çok kıymetli bir şey. Sizlerin yaptığı işte bizlerin anlatımlarımız da çok kıymetli. Neden diye söyleyeyim. Bu konudan müzdarip, bu konuda özgüvenini kaybetmiş birçok insan var. Ya da ilişkisinde, evliliğinde cinsel özgüvenini kaybedip de ilişkisini kaybeden birçok insan var. Bizler de açıkçası ben o yüzden bunun bir sağlık bir sorunu olduğunu düşünüyorum. O yüzden cinsel uyarıyı çok doğru bulmuyorum sosyal medya yönetimsel tarafından. Bunlar aslında gerçekten ciddi anlamda mental problemler. Bu mental problemler de aynı zamanda sadece mental değil, fiziksel problemlerdi. Bunlar da tabii ki uzun vadede kişinin evliliğine, cinsel hayatına, sosyal hayatına, birçok şeye, hatta partner seçimine kadar birçok faktör etkileyebiliyor diyebilirim. Bildiğim kadarıyla mutlu, memnun hastalarımızdan aldığımız geri dönüşler var aslında burada. Evet. Bunları ne kadar yayınlayamasak da biz bunların psikolojik anlamda ne kadar olumlu sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Aslında biraz da bunu izleyicilerimize de anlatmak adına memnun hastalarımızdan aldığınız bu psikolojilerin düzelmesi hakkında vesaire, belki biraz önce söylediğiniz olumsuz senaryoların nasıl bir sürece evrildiğine karşı belki insanları biraz daha rahatlatmak adına, belki bu işin komplikasyonlarını da detaylandırmak anlamında biraz daha konuşalım istedim. Mutlaka tabii ki pozitif yanlarıyla beraber, yani olası negatif yanları ya da hastaların negatif beklentileri, korkuları, endişeleriyle ilgili de işlemle ilgili biraz bahsedelim bence de. Şimdi öncelikle ben hastanın psikolojik olarak analizini yapmakta fayda buluyorum bu denklemde. Penis gerçekten bir erkek, yani kadında ben şunu fark ettim. Kadında cinsel kimlik vajinadan daha çok memede. Hani bunun meme dolgusu yaparken de hastalarımdan çok sık duyuyorum. Hocam memem küçük, kendimi kadın gibi hissetmiyorum. Hani vajinasında, cinsel organında bunu hissetmiyor. Bunu göğsünde hissediyor. Çünkü oradan bir hayat veriyor, bir yaşam veriyor, bir besliyor. Kadınsı güdüler genelde oradan geliyor diyebilirim kadınlar için. Benim çok sık duyduğum şey. Belki yanılıyor olabilirim. Ama erkekte de tabii ki bu cinsel kimlik bilinci daha çok peniste odaklanıyor diyebilirim. Penisi kısa ya da penisi kalın değil ya da ince. Buradan bir özgüven problemi yaşıyor. Tabii burada bence pornografiden de biraz bahsetmek gerekiyor. Aslında yani toplumsal ideal olaraktan ideal penis boyu şu an için kendi toplumumuzda konuşursak 8-9 santim uzunluk yeterlidir. Bence 7-8 santim vajinada 7-8 santim penis kalınlığı da yeterlidir. Ama biraz tabii pornografi erkekteki beklentiyi ya da kadındaki beklentiyi de biraz arttırdı. Bu konuda o yüzden bence yanlış bir bilinç oluştu. Ama pornografinin yaygınlığından dolayı da çok fazla bu bilinci kıramıyoruz. Aslında ideal penis boyuna, ideal penis kalınlığına sahip birçok hastamız var. Ama kendini yetersiz hissediyor. Burada pornografiye bir soru işareti koyuyorum hayatımızda diyelim. Ama yine de tabii ki burada tedavilerden bir tanesi bizim hastaya aslında ne kadar yeterli olduğunu, aslında iyi olduğunu, normal olduğunu söylesek bile de hastanın kendi bilincinde onun yetersizliğini de tedavi etmemiz gerekiyor. Bazen de bunun için fiziksel bir uygulama gerekiyor. Neler yapıyoruz bizler? Penis kalınlaştırma işlemi yapıyoruz. Hani lokal anestezi altında cerrahisiz, ameliyatsız, hasta klinik ortamında, ameliyathanede de değil, hastanede değil, klinik ortamında ortalama yarım saatte lokal anestezi ile beraber hyaluronik asit içerikli dolgularla bir penis kalınlaştırma sağlıyoruz. Penis kalınlaştırmanın birkaç avantajı var. Bu şöyle,
penisi ereksiyon olmayan halinde daha uzun gösterir. Ama bu lütfen bununla ilgili çok böyle negatif dönüşler almıştım bir ara bunu söylediğim için. Penisi uzatmıyoruz. Yani Uzun gösteriyoruz. Uzun gösterebilir. Sadece ama bu ereksiyon olmayan halinde. Ereksiyon halindeyken eski boyu neyse odur. Hani bu bir uzatma değil. Hani penis uzatma ameliyatı sadece penis uzatma işlemi sadece ameliyatla yapılabilir. O da penisin asıcı bağları var. Yukarıya doğru gelir. Onlar kesilince penis yukarı doğru değil de böyle daha çok vertikal boyda böyle düzlemde uzun görüktüğü için ereksiyon olduğu için daha uzun görünür. Ya da işlevsel alanı biraz daha uzun olabilir. Onu da ürolog arkadaşlarımız, meslektaşlarımız her penise de uygulamıyor ya da her bireye de uygulamıyor. Onun için gerçekten çok uygun hasta seçimi çok kıymetli. Ve bu da tam bir kesin sonuç değil. Yani böyle mutlak bir mutluluk getiren bir işlem değil Yağız'cığım. Çünkü o kesimden sonra hani o bağ kesiliyor ya. Sonra o bağdan sonra şöyle örnekleyebilirim. Hani penis yukarı doğru kalkar. O bağı kesince hani kullanılmayan alan ortaya çıkar. Evet. Bu alan ortaya çıktı. Ama daha sonra tekrar burada kesilen alanda bir fibrozis yani yapışıklık tekrar oluşmaya başlayabiliyor. Tekrar açıkçası böyle eski haline gelme ihtimali de yüksek. Çok yani böyle sonuçların çok başarılı olduğu bir operasyon değil. Ama şunu söyleyebilirim. Hani biz tabii kendi özelimde konuşursam, kliniğimdeki pratiklerden konuşursam biz bir kere cerrahi yapmıyoruz. Yani penis uzatma ameliyatını yapmıyoruz. Penis kalınlaştırma işlemiyle penis tabii ki biraz daha ereksiyon olmayan halinde daha uzun görünüyor. Bu pubik bölge uygulamaları aslında bu konuyla biraz sanki biraz daha yakın gibi Evet, düşündüğüm için sormak istiyorum. Pubik bölge uygulamalarıyla birlikte ikisi bir arada Kombine edilebiliyor. Evet. Yani şöyle mesela kilolu bir hasta geldi. Kilolu hasta geldiğinde illaki sonuçta göbekte yağlanma olduğu kadar da cinsel bölgede yani penis etrafında da bir yağlanma illaki oluyor. Oradaki yağlanma da penisin görünen kısmını biraz daha saklıyor. Biz orada neler yapıyoruz? Hani penis kalınlaştırma işlemi tabii ki birlikte yapılabilir. Yapıyoruz zaten de. Ama öncesinde de hani bu hastalarıma ben kendi pratiğimde şunu öneriyorum. Pubik bölgeye bir endolazerle oradaki yağların bir alınımı, oradaki yağların bir uzaklaştırılmasını sağlayıp hani görünen penis ya da işlevsel penis boyutunu biraz daha ortaya çıkarma. Ama yine de bir uzatma değil. Oradaki yağı aldığımız için daha uzun görünümü, ya daha doğrusu kendi penis boyunu ortaya çıkarma. Anladım. Yani ikisi aslında kombin olarak uygulanan bir işlem. Kliniğinizde de yapıyorsunuz aslında Tabii. bunları. Yani onu çok sık kullanıyorum aslında. Hani kilolu hastalarda ben ilk önerim şudur. Hani penis kalınlaştırıyorsak tabii ki insanlar hani boyundan da rahatsızsa eğer hastamız orada tabii diyorum ki kombine olaraktan şöyle yapalım. Endolazeri yapalım. Endolazerle o bölgedeki yağların yıkımını ve uzaklaşmasını sağlayıp penis boyunu bir tık daha eski penis boyunu, zayıf halindeki penis boyunu ortaya çıkaralım. Sonra da penis kalınlaştırma işlemiyle biraz daha özgüveni artıralım. Burada ikincil faydaları çok. Yani hastalarım şeyi çok soruyorlar. Hocam var olandan olmayalım da hani en azından belki ince, belki şey değil ama en azından işlevselliği, hani fonksiyonelliği, ereksiyon problemi yok. Ondan da olmayalım endişesi var. Çünkü çok hakim değiller konuya. Yani burada biz penisin işlevselliğiyle yani penis içiyle çok bir işlem yapmıyoruz. Bu penisin cildiyle cilt arasındaki dokuya dolgu veriyoruz. Yani dışarıdan bir kalınlaştırma. Dışarıdan bir kalınlaştırma da penisin fonksiyonunu bozmaz. Yapılan birçok çalışma var. Penis kalınlığı erkekte yarattığı özgüven sebebiyle de ya da faydasıyla diyelim. Aynı zamanda libidoyu, isteği yani cinsel isteği artırdığını hatta fonksiyonelliği de yani ereksiyon gücünü de artırdığı ortaya konmuş. Kaldı ki galiba sonraki bir durumda isterse bunu eritebiliyor da bildiğim kadarıyla. Tabii ki olası bir negatif durumda ya da beğenmedi ya da şekil bozukluğu olduğu ya da hocam ereksiyonumu desteklemedi gibi bir durumda hani olası bir negatif durumda kullandığımız madde eritilebilir yani geri dönüştürülebilir, geriye çevrilir bir madde. O yüzden hani geriye dönüşü de mümkün olan bir madde. Kalıcı bir dolgu değil. Aslında gelen birçok soruyu da burada cevaplamış olduk. Hocam şimdi penis işlemleri bu şekilde ama bir de hastaların sizinle iletişime geçmekte çekince ya da bunun uygulanıp uygulanmadığını bilmeme durumu var. O konuda mesela hastalarınıza ne söylemek istersiniz rahatlık konusunda yani gönül rahatlığıyla iletişime geçebilirsiniz gibi. Bu hastaların sizinle iletişim kısmı. Tabii ki bence çok güzel bir soru Ali Mert'cim. Teşekkürler. Yani penis konusunda ben hastalarıma şeyi söylerim. Benimle birebir iletişime geçebilirsiniz ya da ücretsiz ön görüşme muayenesine gelebilirsiniz. Benden fikir alabilirsiniz. Bazen kadın asistanlarımız var çoğunlukla. Onlarla iletişim kurmak istemeyebilirler. O mahremiyeti biz %100 olarak kliniğimize sağlıyoruz. Çünkü çok çekinilmesi gereken bir alan gibi geliyor. İnsanlar bu tabu, sormaya bile imtina ediyorlar kendilerine. Ama bu sağlık yani. Hani eğer böyle bir problem varsa ve sizde bir olumsuz bir etki, psikolojik etki bırakıyorsa bunun çekinmekten yana bir şey endişe etmemeleri gerekiyor.
Kesinlikle, yani bu bir şöyle düşünmeleri gerekiyor. Bir kere bu bir yani pornografik ya da cinsel bir denklem değil, bu bir sağlık sorunu. Yani hem fiziksel hem mental bir sağlık sorunu diye nitelendiriyorum. Bence her penis ideal bir penistir. Ama yani eğer sonuçta bunu bir sağlık sorunu ya da mental problem olarak değerlendiriyorsa da hastalarımız bunu sorun etmemeleri gerektiğini, bunun bir hastalık kabul edilmesi gibi, yani bir şeker hastalığı ya da dudağımın şeklinden memnun değilim ya da saçım dökülüyor, bunu bu şekilde kabul etmesinde ben fayda oluyorum. Bu şekilde kabul ederlerse de doğru tedaviye, doğru hekime çok daha hızlı ulaşabilirler ve bu süreçten daha az müzdarip olurlar. Kesinlikle. Yine aynı mentalite üzerinde hocam başka konularda konuşabiliriz. Mesela bu hissiyat kız arkadaşımız. Yani genç bir kız, 22 yaşlarında ama dekolte bir elbise giymek istiyor, giyemiyor. Kendine yakıştıramıyor. Bir form içinde kendini görmek istiyor ama olamıyor. Ama ameliyat da olmak istemiyor bir yandan. Bunun hakkında yöntemlerinizde söyleyebilir misiniz? Yani benim kliniğimde herhalde vücut dolgularında en sık uyguladığım işlem göğüs dolgusu, yani meme dolgusu. Çünkü kadınların gerçekten en müzdarip olduğu konu bu. Hani az önce de bahsetmiştim peniste. Kadınlar cinsel kimliğini ya da güzelliğini göğüsleriyle, memeleriyle birleştiriyorlar genelde diyebilirim. Burada kadınların en sık müzdarip olduğu konu, hocam küçük bir göğsüm var ya da doğum yaptım, emzirdim, hafif bir sarkmam var. Hocam memelerim yeterince büyük değil, kendimi bir kadın gibi hissetmiyorum. Çünkü meme büyüklüğü biliyorsunuz hem genetik, hormonal birçok denklemden besleniyor. Ama hastalarımızın da hani bunları endişe etmemesi gerektiğini, çözümünün basit olduğunu anlatıyoruz. Burada birkaç seçenek var. Tabii meme implantları var bildiğiniz gibi. Yani silikon implantlar yapılır. Meme dolgusu yapılabilir. Hastalara iki seçenek sunuyoruz burada. Tabii ben bildiğiniz gibi bir cerrah değilim. Medikal estetik hekimiyim. Ama meme implantları da oldukça güzel sonuçlar alabildiği hastalarımın güzel bir uygulama diyebilirim. Daha kalıcı bir işlem. Ama günümüz dünyasında kadınlar artık iş hayatında oldukça yer ediniyor. Sosyal sorumlulukları çok fazla. Yani bir cerrahinin işlem sonrası yükümlülüğüne çok fazla katlanmak istemiyorlar. Hızlı çözüm, hızlı iyileşme istiyorlar. O yüzden medikal estetikte de aslında meme uygulamalarında da meme dolgusu oldukça popüler ve trend hale gelmeye başladı. Kadınlarımızın iş hayatında olmasından kaynaklanan diyebilirim özellikle. Hızlı dönüş. Yaz, sana da sormak istedim. Hocamızın DM'lerini de kontrol ediyorsun ve birçok bu alanda çalışıyorsun. Mesela sen bu konuda DM'den gelenler veya senin aklına gelenlerle ilgili bir şey sorabilir misin? Aslında bu konuyla alakalı en çok bize gelen soru, ameliyatsız bu işlem nasıl oluyor? Çünkü hocamızın da dediği gibi genel olarak bu işlem cerrahi olarak implantlar ile gerçekleştiriliyor ve insanlar bıçak altına yatmaya biraz korktuğu için ameliyatsız söylemi biraz insanlarda merak uyandırıyor. Evet. Aslında bu konuyu biraz açıp insanlara bu işlemin nasıl ameliyatsız olarak gerçekleştiğini ve işte bununla ilgili boyutla ilgili işte implant gibi olur mu veya işte iyileşme süreci ne kadar gibi soruları da cevaplarsak bence birçok kişinin aklındaki soruyu yanıtlamış oluruz. Tabii ki. Yani bu medikal estetik uygulamaların dediğim gibi büyümesindeki altın standart bıçak altına yatmadan, yani ameliyatsız tırnak içerisinde, yani işareti altında ameliyatsız kelimesi oldukça vurgulayıcı bir kelime. Dediğim gibi hani kadınlar istediği güzel sonuçlara, güzel göğüslere hızlı bir şekilde, çok acı çekmeden ve ulaşmak istiyorlar, dönmek istiyorlar. Bu gerçekten meme dolgusunu da son zamanlarda çok trend haline getirdi. Kliniğimde de en çok uyguladığım, en sık uyguladığım vücut dolgusu, meme dolgusu diyebilirim. Burada nasıl yapıyoruz? Klinik ortamında yine hani bir ameliyathane yok, bir anestezi yok. Hani uyanıkken, hastalarım uyanıkken yine hyaluronik asit içeriklerle, doğal içeriklerle eriyebilen, eritilebilen doğal içeriklerle kliniğimizde bunu ortalama yarım saat 40 dakikada uygulayabiliriz diyorum. Burada da hacmi ve şeklini hastamızla birlikte karar veriyoruz. Yani hastamız büyük bir göğüs istiyorsa büyük bir hacim kullanıyoruz. Ya da hocam doğal bir görünüm istiyorsa daha az bir miktarda bir görünüm istiyoruz. Ama burada hani hastayla birlikte karar veriyoruz. Burada Nasıl benim olması bildiğim gerektiğini. kadarıyla işlem yapılırken benim de şahit olduğum bir şey bu. İşte hasta işlem sırasında boyutuna kendisi karar verebiliyor Biliyor. bildiğim kadarıyla. İşte ufak dokunuşlarla istediğiniz görüntüyü oluşturabiliyorsunuz vesaire. Ve bu biraz daha herhalde hastaya karşı daha rahat hissettiriyor. Kesinlikle bu çok güzel bir nokta. Hani cerrahi olan bir üstünlüğünden bir tanesi de bu. Bazen çünkü cerrahiden sonra şunu çok duydum hastalarımdan. Bir uyanıyor, ben daha fazlasını istemiştim.
Ya da bir uyanıyor, "Aa, bu çok büyük olmuş, şekli de bu değildi. Yani ben böyle duracağını hayal etmemiştim." Ama ben işlemi yaparken, yani bizler işlemi yaparken medikal estetik hekimleri hasta uyanık olduğu için bizler zaten yani simetrisini, dengesini görmek için hastayı sık sık kaldırırız. Sık sık kaldırdığımızda da ayna karşısında hastamıza gösteririz. Nasıl gidiyoruz? Yani eksik gördüğün ya da şekillendirmesini istediğimiz memede bir lokasyon var mı? Ya da yok. Ya da hacmi nasıl? Biraz da ekleyelim mi? Yoksa yeterli mi? O yüzden çok keyifli, şekline, hacmine, işlem sırasında hastayla karar verebiliyoruz. Bu oldukça avantajlı oluyor. Hani hasta bizden çıktığı zaman kötü bir sürprizle karşılaşmıyor. Bu bence en büyük avantajlarından biri diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Ve burada da kesiyoruz. Evet. Tamamdır, kestik. Bro bu var ya karavanın en şeyi ya. Kesinlikle. Bonfile var. Bonfile var. 1 kilodan fazla. 1 kilo az be. 4 erkeğiz lan. He. Diye biz eski erkek şey var ya bir tek oturuşta çeyrek öküz yiyoruz falan. Sonra güzel bir kasap sucuk var. Köfte var. Ama benim buraya dair bir spesiyelim var. Spesiyelim ne? Bu odun ateşinde saç tava. Burayı bonfilede mesela burada ikiye görev bölüneceğiz. Birimiz orayı kontrol edecek. Ben o saç tavayla birlikte yiyelim diyorum. Ben hatta acıyı orada onun için sordum. Tamam. Az acılı yaparız orayı. Geliyor benim spesiyelim. Çok lezzetli oluyor. O böyle sulu şey yemez. Saç tava, işte biber, domates, et, kuzu eti. Orada daha lezzetli oluyor. Ne mi yapıyoruz Ali Mert'cim? Sumaklı soğanlı böyle bir salata yapacağız. Lezzetli olacağına inanıyorum. Etin yanına yakışıyor genelde. Sonra bir şey yapacağız menüde. Pişmiş domates, pişmiş biber, patlıcan, sarımsak, soğan. Bunları da bir köy salatası yapacağız. Hocam 10 parmakta 10 var. Estağfurullah, estağfurullah. Ama yemek yapmak bence çok keyifli bir şey ya. Benim şeylerimden böyle terapi gibi geliyor bana yemek yapmak, ateş yakmak. Ama özellikle şey çok keyifli oluyor. Böyle güzel insanlarla, sevdiğim insanlarla birlikte böyle bu yemek hazırlığı falan ayrı bir keyifli oluyor. Böyle yani akıllı çalışması ama 2000 Isınma konusu da devreye girdi sadece yazdım. Normal artık. Onlar çok çalıştılar buraya. Benim bir iade ziyaret, bir çalışma borcum vardı. O açığı kapatayım dedim bugün. Bugün ekibin günü mü hocam? Ekibin günü bugün. Bugün ben onlara çalışıyorum. İyi ki varlar. Same time from fire up to cloud, we move in rhyme. Hocam öncelikle bugün için çok teşekkür ederim. Yemekler olsun, yaptığınız salata olsun. Mükemmeldi bu arada. Rica ederim. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Afiyet Son şeker olarak olsun. söylemek istediğiniz bir şeyler varsa dinlemek isteriz. Çok güzel bir çekimdi. Vallahi bu dış çekimi çok beğendik. Hatta bu konsepti böyle havalarda ısınıyor. Sürekli devam ettirmek isterim. Sizler için de, ekip için de uygun olursa. Kesinlikle. Hem de size bir şey katacaktır. Böyle evden çıkma, dışarı çıkma. Bir Katılıyorum. ekran başından ayrılma falan bir Katılıyorum. neşe katacaktır. Çok keyifliydi. Çok güzel içerikler bekliyor sizleri arkadaşlar. Böyle herkesin merak ettiği güzel içeriklerden bahsettik. Bir sonraki çekimimiz de nerede olsun? Sürpriz mi olsun, açıklayalım mı? Sürpriz olsun. Bence de sürpriz olsun. Çok güzel bir, özel bir mekanda dış çekim yapacağız yine. Bir sonraki çekimde o zaman görüşmek üzere.